Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu güzel hırkanın yapımını anlatacağım. Masaya sığmadı hırkam, o yüzden yere serdim arkadaşlar. Hem çok kolay hem çok güzel, çok şık bir model, spor tarzda. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Biliyorsunuzdur, altıgen hırka olarak geçiyor ismi. İki parça, iki motif öreceğiz altıgen şeklinde. Büyük yapmak istiyorsanız, kendinize yapmak istiyorsanız büyük örersiniz parçayı. Çocuklara yapmak istiyorsanız daha küçük iki parça ördükten sonra birleştireceğiz parçaları. Şöyle kolunu uzatacağız arkadaşlar. Bu şekilde kollarını uzatacağız. Şöyle etek uç kısmını uzatacağız. Buradan itibaren ördüm. Böyle biraz gövdeyi büyüttükten sonra kenar lastik örgülerini yapacağız. Bana gelen bir resimde de lastik örgü yapılmamıştı arkadaşlar. Salaş şekildeydi. Yani tunik tarzı, kapşa tarzıydı. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani lastik örgü örmeyin. 2-3 sıra trabzan yaparsanız da çok hoş, çok şık duruyor. Böyle ebrulu ip kullanabilirsiniz. Batik tarzı ebrulu ip kullanabilirsiniz. Benim gibi tek renkte yapabilirsiniz. Ben kafanız karışmasın diye tek renk kullandım. Çok da güzel oldu. Şöyle beden olarak arkadaşlar 38-40 bedene uyar. Böyle kızım için yaptım ben. Çok da güzel oldu. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Bir hafta, en geç bir haftada bitirebileceğiniz harika bir hırka modeli. Evet, ben masama geçeyim arkadaşlar. Oradan size devam edeceğim. Evet, masaya geçtim. Hem çok kolay arkadaşlar, hem çok pratik yapımı. Kendinize yapabilirsiniz, çocuklarınıza yapabilirsiniz. Böyle 1 yaşında bebeği bile yapılır arkadaşlar. Videoda da santim olarak vereceğim. Daha küçük şöyle motifin katlanmış hali, tam ortası buraya koltuk altına denk düşüyor arkadaşlar. Katlayınca katlama şeklinde göstereceğim size. Katlayınca şöyle mesela burası koltuk altı, burası omuz hizası, o şekilde kime yapıyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle şöyle ip göstereyim arkadaşlar size. İp olarak 5,5 yumak Nako süper ince ip kullandım. Metre olarak 260 metre, yani birazcık kalın bir ip. İnce iple yaparsanız 4,5-5 yumak gider diye düşünüyorum. Böyle tığ olarak ise şöyle 2 milimetrelik tığ kullandım. Biraz elimi geniş tuttum örerken. Böyle İlk defa yapacaksanız bile arkadaşlar benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeyin. Dediğim gibi kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, şöyle biraz kameramı indireyim, yapımına geçelim. Bakalım, Bismillahirrahmanirrahim, başlayalım arkadaşlar. Aslında bu hırkayı sizinle birlikte ördüm. Videonun başını en son çekiyorum, o yüzden karışıklık olmasın. Evet, şöyle 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Bu yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektim. Bir trabzan yaptım. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya yine bir dolayıp 2 defa da çektiğim 3 tane trabzan. 2, 3, 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2, 3, 2 zincir doladım. Aynı yuvama 3 trabzan daha yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyoruz. Evet. Bakın 4 tane üçlü trabzan oldu. 6'ya tamamlayalım. 6'ya tamamlayıp döneceğim. Evet. 6 tane üçlü trabzan yaptım. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. üçlü trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Burada sıkı bir trabzan yapıyoruz. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Doladım.
2 ilmeği içinden geçtim. Evet, küçük bir trabzan yaptık. Bir üst sıraya geçişi köşeden başlamış olacağız. 2 3 zincir çekelim. Tığıma doladım. Hemen bu yuvaya, bakın, bu alttaki zincir yuvasına ya da trabzanın altına girerek bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincirin tepesine batarak bir trabzan, sıradaki trabzanın tepesine batarak bir, sıradaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yaptım. Tığıma doladım, zincir yuvasına geldim. Artırma yuvamız. 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekelim. Tığıma doladım, aynı zincir yuvasına 2 trabzan daha yapıyorum. 2 sağda 2 solda artırma yapmış olduk. Evet, 2 trabzan yaptıktan sonra buradaki trabzanın tepesine bir, karşımda 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. İkinciye ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptıktan sonra tığıma doladım. Zincir yuvasına geldim. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 köşede 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı zincir yuvasına 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 tığıma doladım. Karşımda 3 trabzanım var. Her birine bir batıyorum. Evet, zincir yuvasına geldim. 2 trabzan. 1 2 3 zincir çekiyorum. Evet, buradaki trabzanlarımızı sayalım, bakın. 3 6 7 tane trabzan. Her kenarda 7 tane trabzan olacak. Tığıma doladım. Yine aynı yuvaya, zincir yuvasına 2 trabzan. Karşımda 3 trabzan var. Her birine bir trabzan. Evet, zincir yuvasına geldim. 2 trabzan. 1 2 3 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapacağım. Sonra karşımdaki trabzanlara trabzan yapacağım. Böyle bilirsiniz artık. Şöyle geriye bakarsanız, bakın, 4 tanesini yaptık bile. Sıranın sonuna, buradaki zincirimize kadar, sıranın sonuna geldim. Burada gördüğünüz gibi 5 trabzan yaptım. Şimdi artırmalarımı da zincir yuvasına batarak yapıyorum. 1 2 trabzan yaptım. 7'ye tamamlamış oldum. Bir üst sıraya geçişte bir zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. İlk yaptığımız zincirin tepesine küçük bir trabzan yapıyoruz. Sıkıca bir trabzan yaptım. Bakın, tam ortada ilmeğim. 3 zincir, hatta 4 zincir çekiyorum. Üçüncü sıraya geçmiş olduk arkadaşlar. İlk 2 sıra bu şekilde trabzan sırası. Ondan sonrakiler bir sıra kutucuk, bir sıra trabzan, bir sıra kutucuk, bir sıra trabzan sırası olarak devam edecek. Evet, 4 zincir çektik. Tığımızı doladık. Buradaki zincirin tepesine batarak trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına bir trabzan. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı zincir yuvasına bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Karşımdaki ilk trabzanın tepesine trabzan. Evet, köşeler bu şekilde olacak. Trabzan ya da kutucuk sırasında bir zincir, tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir trabzan atlıyoruz. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. Son trabzanın tepesine denk geliyor. Gördüğünüz gibi son kutucuğumuz. Bir zincir, tığıma doladım. Zincir köşesine bir trabzan.
Tam köşede 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir doladım. Sıradaki ilk trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir, bir trabzan atlıyoruz. İkinciye trabzan. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Biraz hızlı öreyim. Bir zincir, bir trabzan atladım. İkinciye trabzan yaparak trabzanların sonuna geldim. Sonrasında bir zincir tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına batarak trabzan, 3 zincir, tığıma doladım. Aynı zincir yuvasına bir trabzan daha yaptım. Köşede 3 zincir çektik. Bir zincir tığımıza doladık. İlk trabzanın tepesine trabzan, sonrasında bir zincir, kutucuk ya da kafes diyelim arkadaşlar. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Şöyle sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son bakın buradaki son trabzan üzerine trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Buradaki zincire, köşeye trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Pardon. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir üst sıraya geçeceğiz burada. Bir zincir tığımıza doluyoruz. Bu ilk yaptığımız 4 zincirin şöyle köşesine gelecek şekilde trabzan yapıyorum. Küçük bir trabzan yaptım. Evet, köşemiz diğerleriyle aynı oldu. Şimdi bu sıramız trabzan sırası arkadaşlar. Kaçıncı sıradayız? 4. sıramız trabzan sırası. O yüzden 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bu zincir yuvasına bir trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincirin tepesine bir trabzan. Tığıma doladım. Buradaki kutucuğun içine batarak bir trabzan. Trabzanın tepesine batarak bir trabzan. Bir tane kutucuğun içine batarak trabzan yapıyoruz. Bir tane trabzanın tepesine. Kutucuğun içine şöyle alttan giriyorum. Zincire batmıyorum. Alttan girerek trabzan yapıyorum. Bir trabzanın tepesine, bir kutucuğun içine trabzan. Bir tepesine. Yanlış yapmamaya dikkat edin arkadaşlar. Sayılar aynı olsun. Kolay aslında, yanlış da yapılmaz pek. Evet, zincir yuvasına geldim. Bir trabzan, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Köşede 3 zincir çekiyorum yine. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Tığıma doladım. Yine trabzanın tepesine bir zincir yuvasına bir trabzan. Bir trabzan tepesine bir zincir yuvasına. Bu şekilde köşeye kadar ilerleyelim beraber. Ben hızlı öreyim. Eminim anladınız. Evet, son trabzanın tepesine battıktan sonra tığıma doladım, zincir yuvasına yine köşeme 2 trabzan, 3 zincir, tekrar tığıma doladım, aynı zincir yuvasına 2 trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım, trabzanın tepesine bir zincir yuvasına bir trabzan yaparak ilerliyoruz. Evet, trabzan sıramız bu şekilde devam ediyor. Sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sondayım. Son zincir yuvama 2 trabzanı yaptım. Bir sıraya geçişte yine bir zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. İlk yaptığımız zincirin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Evet, kutucuk sırasındayız. 4 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4. Tığıma doladım. Hemen ilk zincirin tepesine trabzan. Bir zincir doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir zincir, bir trabzan atlıyoruz. İkinciye trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Bilirsiniz ama biraz hızlıca göstereyim. Köşeye kadar geleyim. Evet, bir trabzan atlıyorum. Son trabzanıma geldi.
denk geldi. Gördüğünüz gibi bir zincir, tığıma doladım, zincir yuvasına, köşeye bir trabzan, 3 zincir. Köşede bu şekilde olacak. Tekrar köşeme bir trabzan daha yapıyorum. Sonrasında bir zincir, tığıma doladım, karşındaki ilk trabzana trabzan, bir zincir, bir trabzan atlayarak ikinciye trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyor. Sıramızı yine sıranın sonunu göstereceğim arkadaşlar. Evet, sıranın sonundayım. Son trabzanıma trabzan yaptım. Ya zaten yanlış olduğunu, yanlış yaptıysanız nasıl anlarsınız? Burada trabzanın tepesine bakın. Bir zincir çekip buradaki ilk trabzana trabzan yaptıysanız mutlaka sondaki trabzana da trabzan yapmanız mecbur olacak arkadaşlar. Denk gelmesi lazım. Eğer ki şöyle bir öncekine denk geliyorsa demek ki bir tane eksik ya da bir tane fazla yapmışsınız demektir. Onu düzeltebilirsiniz. Trabzan sırasında eksikse bir tane fazlaysa bir tane eksik batabilirsiniz. Evet, tığıma bir zincir çektim. Son trabzanıma battıktan sonra bu zincir yuvasına bir trabzan, bir zincir, tığıma doladım. İlk yaptığım 4 zincirin köşesine batarak trabzan yapıyorum. Evet, üst sıraya geçiş hep bu şekilde. Sonrasında trabzan sıram olduğu için 3 zincir, hemen bu köşeye bir trabzan. Sonrasında burada zincirim var, tepesine trabzan, zincir yuvasına bir trabzan. Bir trabzanın tepesine, bir kutucuğun içine. Evet, böyle bir sıra kutucuk ya da kafes sırası, bir sırada trabzan sırası bu şekilde ilerliyor. Sonra şöyle büyükçe şeklini alacak gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan göstereyim. Tamamlanmış halde bu şekilde arkadaşlar. Kamerayı biraz yukarıya kaldırdım. Öyle göstereyim istedim. Böyle bu boyut ideal. Sıra olarak sorarsanız trabzan sıralarını sayıyorum. Bakın ilk iki sıramız trabzandı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra olana kadar ördüm. Santim olarak da vermemi istiyorsanız şöyle ne yapacağız? Altı kenarı var. Herhangi bir kenarı bu şekilde ortasından tutuyorum. Bakın böyle bu şekilde ortasından tuttum. Tam karşısına denk gelen kenarı da ortasından tuttum. Şöyle seriyorum. Bu şekilde serdim. Santim olarak vereceğim. Şimdi şöyle düzelteyim iyice. Evet, santim olarak ise şöyle ikiye katlı hali arkadaşlar. 18 santim. Benimki 18 santim olmuş. Şöyle bir kenardan diğer kenara kadar da 36 santim. Evet, zaten esniyor örgü biliyorsunuz. Eliniz sıkıysa, genişse ona göre ya da kıyafetinize göre ayarlayabilirsiniz. Burası kol olacak. Burası ön taraf, burası da arka olacak arkadaşlar. Aynı parçadan bu kadar ördükten sonra aynı parçadan iki tane öreceğiz. Böyle dediğim gibi trabzan sıralarını sayarsak ben 11 sıra ördüm. Santim olarak da 18 santim diye hatırlıyorum şöyle. Evet, 18 santimdi. Bu şekilde. Daha büyük de yapabilirsiniz. Daha küçük de yapabilirsiniz. Size kalmış ipinizin inceliğine, kalınlığına göre arkadaşlar. Böyle ben bununla aynı şekilde bir tane daha öreceğim. Siz de tamamladıktan sonra aynı şekilde videoyu başa alabilirsiniz. Bir tane daha örün arkadaşlar. Sonra hem birleştirmeyi hem eklemeyi ne yapacağımızı göstereceğim inşallah. Evet, ikinci parçamı da tamamladım. Gördüğünüz gibi hırka şeklinde aldı ama bazı eksiklerimiz var arkadaşlar. Onları yapacağız. Şöyle bir parçayı kaldırıyorum. Bu parçayı kaldıralım. İlk önce bunu yapalım. Şöyle bu parçamızı açalım arkadaşlar. Şöyle açtım. İpimi koparmak istemiyorum. O yüzden buradan tutuyorum. Şöyle tersini çevirdim. Ters kısmı yukarı bakacak şekilde.
Tam karşısına denk gelen köşeyi, bakın tam karşısındaki köşeyi tutuyorum. Ve böyle ikisini birleştirdim. Böyle serdim. Tam buraya denk gelecek. Üst kısma denk gelecek. Tekrar göstermek istiyorum. Tersinden bu şekilde tutuyorum. Bu köşem, ilmek olan köşem burada. Onun tam karşısına denk gelen, bakın bir köşe atlıyorum. İki köşe. İkinci köşeyi atladım. Üçüncü köşe tam karşısındaki denk gelen köşe. Burada da bu tarafta da iki köşem var. Bu ikisini tersinden birleştirdim. Şöyle burası ilmek olan kısmı üste kalacak şekilde böyle seriyoruz. Buna dikkat edin. Üstte olacak arkadaşlar. Tekrar tekrar izleyip yapabilirsiniz. Evet, şimdi kolumuzun genişliği yeterli arkadaşlar. Kol genişliği yeterli. O yüzden kolları şöyle çengelli iğne yardımıyla, bu kısım kol olacağı için bunları iptal ediyoruz. Bunun üzerine örmeyeceğiz. O yüzden çengelli iğne geçiriyorum. Siz terleyebilirsiniz. İğneyle, iğne iplik yardımıyla. Evet, bu şekilde. Şuradan yapayım ki. Evet, buranın üzerine örmeyeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Örmediğimiz kısımları göstereceğim. Bakın bir kenar burası. Burası örülmeyecek. Arkası örülmeyecek. 2. Bir de kol ucu. Üçüncü kenarımız oluyor. Üç kenarımızı iptal ediyoruz. Sadece ilmeğimiz burada. Ön tarafı öreceğiz. Alt etek ucunu öreceğiz. 2. Bir de arka kısmı öreceğiz. 3. Evet, şöyle. Burayı tersinden öreceğiz arkadaşlar. Trabzan kısmını tersinden öreceğiz. Trabzan diyorum, pardon. Kutucuk kısmını tersinden öreceğiz. Trabzan kısmını düz taraftan öreceğiz. Köşedeyim, gördüğünüz gibi karşıya sabitledim. Yani trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Buradaki trabzanın tepesine, hemen ilk trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Evet, kameramı aşağıya almam lazım. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece tersinden yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Evet, böyle kutucuk yaparak devam edeceğiz. Bu köşeyi de biliyorsunuz, köşelerde kutucuk sırasında ne yaptığımızı devam edeceğiz. Ta ki buraya kadar. Evet, buraya kadar geleceğiz. Böyle devam edeceğiz. 3 kenar öreceğiz. Buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın, sabitlediğimiz yerlerin üzerine örmeyeceğiz. Buradan başlamıştık, aşağıya doğru gittik, sonra döndüm, yukarıya doğru çıktım. Evet, son zincirim var. Köşe zincirim karşımda, gördüğünüz gibi bir zincir çektim, tığıma doladım. Bu ortadaki zincirin içine batıyorum, alttan girmiyorum. Burada geri döneceğim için düzgün olsun istiyorum. Buraya son trabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum ve çevirdim. Evet, modelin düz kısmından öreceğiz trabzanlarımızı. Tığıma doladım, bu zincir yuvasına, kutucuğun içine batarak bir trabzan, trabzanın tepesine bir trabzan, bir kutucuğun içine bir trabzanın tepesine. Evet, bilirsiniz, trabzan sırasında ne yapıyorsak aynı işlemi yapıyoruz. Sadece 3 kenar öreceğiz. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Burada bir köşem var. Köşeyi de yapacağım. Bu kenarda yapacağım. Köşemi yapacağım. Bu kenarı yapacağım. Ve buraya kadar geleceğim. Buraya kadar gelelim. Trabzan sırasının sonuna geldiğim burada son trabzanımı yine köşedeki zincirin içine batarak yapıyorum ki kaymasın. Evet. 2 sıra örmüş olduk arkadaşlar. Bir sıra kutucuk sırası, bir sıra trabzan sırası örmüş olduk. Burada şöyle bir iki zincir çekiyoruz. İpimizi keselim.
Evet, ipimi kestim. Şimdi ne yapacağız? Şöyle alt kısmını, yani etek kısmını ve arka kısmını öreceğiz arkadaşlar. Evet, buradan başlayacağız. Alt köşeden başlayacağız. Şöyle. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Köşeden şöyle göstereyim. Bu köşeye zincire batıyorum. Tığıma doladım. Şöyle tekrar göstereyim. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Buraya trabzan yapacağım. Trabzan yapamıyorum derseniz 4 zincir çekebilirsiniz. Buraya sabitleyip, evet, köşedeki zincire tığım batırdım. İlmeği aldım. Doladım. 2 çektim. Doladım. Şöyle parmağımla bu zincirden tutuyorum. 2 çektim. Evet, köşeden trabzanla başlamış oldum. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine batarak trabzan yapıyorum. Evet, bir zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Evet, kutucuk sırasını tersinden yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ters tarafı burası, tersinden yapıyoruz. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan. Evet, kutucuk sırasında ne yapıyorsak aynı işlemi yapıyoruz. Ne yapacağız? İki kenar öreceğiz. Dediğim gibi bir etek ucunu, bir de arkayı öreceğiz. Buraya kadar geleceğim. Buradan geri döneceğim. Toplamda 4 sıra öreceğim arkadaşlar. Evet, buraya kadar gelelim. Ben bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Evet, buraya kadar geldim. Bir zincir çektim. Son zincirimin tepesine de trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığımı doladım. Kutucuğun içine bir trabzan. Trabzan sırasındayız. Düz taraftan yapıyoruz. Trabzanın tepesine bir trabzan. Kutucuğun içine bir. Trabzanın tepesine bir trabzan. Evet, trabzan sırasında ne yapıyorsak aynı işlemi yapıyoruz. Sadece iki kenarı öreceğiz. Şimdi arkayı örüyoruz. Burayı örüyoruz ve alt kısmı, etek ucunu örüyoruz. Başladığımız yer burası. Böyle başladığımız yer burası arkadaşlar. Biliyorsunuz, sabitledik buradan trabzan yaparak. Evet, 4 sıra örelim arkadaşlar. Neden 4 sıra örüyoruz? Ense kısmı, ense arkası oluşsun diye 4 sıra, hem de alt kısmı biraz daha uzasın diye 4 sıra örelim. İkinci sıramızdayız. Kutucuk sırasını ve trabzan sırasını sayıyoruz. Böyle bir ikinci sıramızdayız. 4 sıra iki kenarımızı örelim. Sonrasını göstereceğim. 4 sıra ördüm. Şöyle göstereyim. Alt kısımdayım. Alt ve etek ucu ve arka kısımda 4 sıra örmüş olduk. 1, 2, 3, 4 sıra. Şimdi sıranın sonundayım. Şöyle yine son trabzanımı köşedeki zincire batarak yapıyorum. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, şimdilik bu parçayı tamamladık. Şöyle bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Bunu kaldıralım. Şöyle kenarda dursun. Diğer parçayı alıyorum. Şöyle ters kısmı yukarı bakacak şekilde açtım. Evet. İlmeğim burada gördüğünüz gibi. İlmeğim olduğu köşeyi tutuyorum. Bir de tam karşısına denk gelen köşeyi tutalım. İki köşeyi birleştirelim. Şöyle ve ilmeğimiz altta kalacak şekilde, bakın. İpimiz burada altta kalacak şekilde böyle çeviriyorum. Kol kısmı sağ tarafta duracak. İpim aşağıda gördüğünüz gibi. Tekrar göstermek istiyorum. Belki anlamayan olmuştur diye. Dediğim gibi ipimizi koparmadık. Köşede gördüğünüz gibi burada burayı tutuyorum. İpimi koparmak istemiyorum, o yüzden
Bu şekilde tuttum. Tam karşısına denk gelen köşeyi, bakın, yan kısımlarda ikişer köşemiz var. Tam karşısına denk gelen köşeyle birleştirdim. Evet. Böyle altta kalacak. Bu ilmeğimiz altta kalacak. Kol kısmı şöyle sağa gelecek. Böyle yukarıdaysa, yani böyleyse arkadaşlar, bu şekilde olduysa şöyle çevirin. Bu şekilde olsun. Burası kol olacak. Evet, kolu iptal ettiğimiz için, örmeyeceğimiz için yine şöyle çengelli iğneyle kapatalım ki kol olduğu belli olsun. Evet, neden böyle yaptık? Zincir kutucuk kısmı ters taraftan öreceğiz. Trabzan kısmı düz taraftan öreceğimiz için alta getirdik. Diğerini de üst tarafa getirmiştik. Hatırlarsanız üst taraftan örüyorduk. Şöyle. Burada hemen bir zincir çekmişim. 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen karşımdaki ilk trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Kolu iptal ettik. 3 köşeyi öreceğiz. 3 kenar öreceğiz. Bir zincir, bir trabzan atladım. İkinciye trabzan, kutucuk sırasındayız. Dediğim gibi bu kenar değil, bu kenar değil ve bu kenar 3 oluyor. Üçünü örmüyoruz. Sadece bakın, arkadan başlamış olduk. Arkayı öreceğiz. Etek ucunu altı öreceğiz ve ön tarafı öreceğiz. 2 sıra örmüştük. Diğerini hatırlarsanız birinci sıradayız. Yani buraya kadar geleceğiz. Şöyle işaret koyayım onu da. Evet, bu köşeden başladık. Bu köşeye kadar öreceğiz. Bu köşeye kadar örüp köşeye trabzan yapıp zincirin iç ortasına geri döneceğiz arkadaşlar. Trabzan sırası da yapacağız. 2 sıra örelim. 3 kenarın üzerine 2 sıra örelim. Dediğim gibi bu kol üzerine örmeyeceğiz. 3 kenarı 2 sıra ördük. Şimdi ne yapacağız? Şöyle kol kısmı sağ alalım arkadaşlar. Şöyle dursun. Ne yapmıştık bu işlemden sonra? Etek ucunu ve arkayı 4 sıra örmüştük. Önü iptal etmiştik. Şöyle iptal ettiğim yere şöyle çengelli iğne geçireyim ki, hatta şunu geçireyim, turuncuyu geçireyim, örmeyeceğim yerleri. Evet, ön kısım burası olduğu için burayı örmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle işaret koyabilirsiniz. Ne yapacağız? Dediğim gibi arkayı ve etek ucunu 4 sıra öreceğiz. Diğerini yaptığımız gibi. Burada da ipimizi koparmıyoruz. Koparmamıza gerek yok. Çünkü arkadayız arkadaşlar. Burada 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Burada bu zinciri trabzan kabul ettiğim için ilk trabzana batmıyorum. İlk trabzanı saymıyorum. Sonraki trabzan, yani bunu ilk trabzanı birinci trabzan. Bu zincir olarak kabul ediyorum. İkinciye de batmıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Evet, üçüncü sayıyoruz. Üçüncüye trabzan yapıyoruz. Bir zincir, kutucuk sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Bir zincir, bir trabzan atladım, ikinciye trabzan. Evet, kutucuk yapacağız. 4 sıra öreceğiz. Şöyle nereye kadar öreceğiz? Pardon. Evet, doğru yapıyormuşum. Kol burası, ben de turuncuyu görünce. Ne yapacağız? Bu kenarı öreceğiz. 2 kenar öreceğiz sadece. Bu kenarı, yani arkayı öreceğiz. Sonra etek ucunu öreceğiz. Şöyle buraya işaret koyalım arkadaşlar. Mavi işaretimi koydum. Şöyle şunu da çıkartayım. Sen ördüğün için seni kaldırayım. Dediğim gibi ön kısmı örmeyeceğiz. Bu şekilde tutalım kolu burası. Bir arkayı, bir de etek ucunu 4 sıra, toplamda 4 sıra örelim.
diğeri gibi olacak. Sonra dikimine geçeceğiz. Sonraki işlemleri anlatacağım. Evet. Etek ucunu ve arkayı toplamda 4 sıra ördüm arkadaşlar. Ördükten sonra burada en son köşeme trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim, ipimi kestim. Ve bundan sonra dikime geçeceğiz arkadaşlar. Kol üst kısmını dikeceğiz. Diğerini de şöyle ben göstereyim. Ben bunu diktim. Böyle kol üstünü dikeceğiz. Sonra arka gövdeyi birleştireceğiz, dikeceğiz. Sonrasında göstereceğim. Şimdi dikimini yapalım. Şöyle konuşamadım ama iğnemizi, ipliğimizi alalım. İpliğimi iğneme geçirdim. Gördüğünüz gibi. Evet, kolum gördüğünüz gibi sağ tarafta duruyor. Burada şöyle düğümümüzü saklamak adına tersinden düz kısmı bakın yukarıya bakıyor. Tersinden şu şekilde aradan iğnemi köşeye getirdim. Köşedeki zincirimin ortasındayım. Evet. Düğümüm burada saklandı. Sonra iki parçayı aldım. Böyle. Üst telleri, dış telleri alacak şekilde dikeceğiz. Yine köşeden geçiyorum. Evet, sıradaki zincirime batıyorum. Bu şekilde ikisine bir batıyorum. Dış teli alacak şekilde. İki tele birden batmıyorum. Sıradaki trabzanın dış tellerini, yani yukarıdaki telini alacak şekilde batıyorum. Evet, böyle dikelim arkadaşlar. Nereye kadar dikeceğiz? Şöyle son 4 sıra kalana kadar zaten belli olur. Denk dikiyoruz çünkü trabzanları denk getiriyoruz. Böyle buraya kadar dikelim, sonrasını göstereceğim. Evet, son 4 sıra kalana kadar diktim. Gördüğünüz gibi tam denk geldi. Şöyle iğnemi tersinden biraz ilerleteceğim. Bir düğüm atayım. Evet, biraz daha ilerletip ipimi kesiyorum. Diğer kolunu da aynı şekilde uç taraftan başlayarak dikersiniz. Şimdi arka gövdeyi birleştirelim. Şöyle diğer parçayı da alıyorum. Yukarıdan yine düz tarafından dikeceğiz. Şöyle katladım. Evet, sırt kısmını birleştiriyoruz. Yine düğüm atmıştım. Şuradan geriden başlayarak biraz ilerleteceğim. Köşeye ilerlettim. Ve köşedeki zincirimden başlıyorum. Üst tellerini alarak dikiyoruz. Aynı işlem. Trabzanlarımızı karşılıklı batarak dikelim. Evet, biliyorsunuz, artık bilirsiniz, buraya kadar, uç kısma kadar dikeceğim. Sonra ek olarak kol uçlarını yapacağız. Kol ağızlarını yapacağız. Uzatacağız kolları
lastik kısmını yapacağız. Gövdeyi uzatacağız. Gövdenin alt kısmına lastik kısmı yapacağız. Ve ön taraf lastik kısmını yapacağız arkadaşlar inşallah. Evet, tamamen dikelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, dikimini tamamladık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Kollarını uzatalım önce. Şöyle kolunu aldım. Evet, gri ipimle bir zincir çekiyorum. Şöyle tığıma doladım. Burada diktiğimiz yere tam ortaya. Tam ortaya bir trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Şöyle tığıma doladım. Parmağımla tutuyorum. Baş parmağımla. Sonra bu diktiğimiz kısma batıyorum. İlmeği aldım. Sonra dolayıp şöyle parmağımla şurayı tutuyorum ki kolay olsun. 2 çektim. Doladım. 2 çektim. Evet. En son gördüğünüz gibi trabzan sırası olduğu için bu sıra kutucuk sırası. Bir zincir çektim. Karşımdaki ilk trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Böyle dönerekten yapacağım arkadaşlar etrafını. Bir zincir tığıma doladım. Bir trabzan atlıyorum ikinciye. Trabzan. Bir zincir. Bir trabzan atlıyorum ikinciye trabzan. Evet. Bu şekilde kutucuk yaparak sıranın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonundayım. Buradaki son trabzanımı trabzan yaptıktan sonra bir zincir çektim. İlk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, ilk sıramızı tamamlamış olduk. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kutucuk sırasını tamamladık. Trabzan sırasındayız. Kutucuğun ortasına batarak bir trabzan. Trabzanın tepesine bir trabzan. Evet, bir kutucuğa bir trabzanın tepesine. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, trabzan sırasında sonuna geldiğim şöyle son olarak kutucuğa trabzan yaptıktan sonra ilk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 4 zincir, bir trabzan atlıyorum ikinciye trabzan. Evet, kutucuk sırasındayız arkadaşlar. Bu şekilde bir sıra kutucuk, bir sıra trabzan sırası şeklinde devam edeceğiz. Ne kadar yapacağız? Şöyle bilek kısmına kadar gelelim. Sonrasında lastik örgü yapacağız. Lastik örgü yapmak isteyenler için onu da göstereceğim. Bilek kısmına kim örüyorsunuz? Bilek kısmına kadar örün. Sonrasını göstereceğim. Gördüğünüz gibi yeterli uzunluğa geldi. Ne kadar ördüm? Şöyle sabitledikten sonra buraya 25 sıra ördüm arkadaşlar. Kutucuk sırasıyla trabzan sırasını ikisini bir saydım. 25 sıra ördüm. Şöyle son trabzan sırasında eksiltme yapacağız. Ben diğer kolunu ördüm. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde bir kutucuk atladım. Diğer kutucukta eksiltme yaptım. Şimdi anlatacağım. Ama ben lastik örgü yapmak istemiyorum derseniz arkadaşlar 2 ya da 3 sıra trabzan sırası yapın. O şekilde bırakın. Salaş olsun istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet, şimdi lastik örgü örmek istiyorum derseniz de benimle birlikte aynı şekilde eksiltme yapacaksınız. 1 2 3 zincir. Evet, sabitledikten sonra 3 zincir çektim, tığıma doladım. Bu sırada eksiltme yapıyoruz. Lastik örgüye hemen geçmiyoruz. Evet, hemen ilk yuvada eksiltme yapmıyorum. Oraya trabzan yapıyorum. Tığıma doladım, sıradakine trabzan. Tığıma doladım. Eksiltmemi de sık iğne de sık iğne eksiltmesi gibi yapacağım. Şöyle buradaki yuvaya batmıyorum. Aradaki o bir zincir çektiğim yuvaya batıyorum ve trabzanın yuvasına ikisine bir batarak trabzan yapıyoruz. Evet, böyle ben tığ alışkın olmadığım için
Evet, hem zincire hem trabzan yuvasına batarak trabzan yapıyorum. Burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına bir trabzan, trabzanın tepesine bir trabzan. Evet, bu kutucukta eksiltme yapmadık. Şimdi eksiltme yapacağız. Tığıma doladım. Ne yapmıştık? Zincire batıyorum ve sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkisine bir batıyorum. Ve ikisine bir batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına trabzan. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Evet, bu kutucukta eksiltme yapmadım. Şimdi tığıma doladım. Sıradaki kutucukta eksiltme yapacağım. Zincire batıyorum ve sıradaki trabzana batıyorum. İkisine bir batarak trabzan yapacağım. Evet, trabzanımı yaptım. Eksiltmemi yapmış oldum. Sonra sıradaki kutucuğun içine bir trabzan, tepesine bir trabzan. Evet, bu kutucukta eksiltme yapmadık. Şimdi eksiltme yapacağız. Sıradaki kutucuğa zincirine batıyorum ve trabzanın tepesine batarak ikisine bir batarak trabzan. Eksiltmemi yaptım. Sıradaki kutucuğa bir trabzan, trabzanın tepesine bir trabzan. Eksiltme yapacağım zaman da hem zincire batıyorum hem de sıradaki trabzanın tepesine batarak ikisine bir batarak trabzan. Şöyle, hem ipim terleniyor hem de böyle her tığa alışkın değil benim elim, o yüzden. Evet, bu kutucukta eksiltme yaptık. Sıradaki kutucukta eksiltme yapmıyoruz. Bir kutucukta eksiltme var, bir kutucukta yok. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Lastik örgü yapacağız. Sıradaki trabzana bu şekilde tepesine değil, böyle önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Sıradakine de arkadan bu şekilde beline dolayarak trabzan. Sıradakine önden dolayarak bu şekilde tığıma doladım. Sıradakine de şöyle arkadan girip bu şekilde trabzan yapıyorum. Bir önden doluyoruz. Bir de arkadan dolayarak trabzan yapıyoruz. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan bu şekilde dolayarak trabzan. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son olarak buradaki trabzanımı önden dolayarak trabzan yaptım. İlk yaptığım zincirin tepesine tığım batırdım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şimdi belli arkadaşlar. Önden doladıklarımızı yine önden dolayarak trabzan yapıyoruz. Arkadan doladıklarımızda yine arkadan bu şekilde beline dolayarak trabzan. Öndekileri önden, arkadakileri de arkadan. Evet, yine bir önden, bir arkadan olmuş oluyor. Böyle. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle kaç sıra örmüşüm şimdi hatırlayamadım. 25. sıra kutucuk sırasıydı. Ondan sonra bir sıra trabzan eksiltme yaptık. Eksiltmeden sonra lastik örgümüz 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüm. Şimdi lastik örgünün ikinci sırasındayım. 4 sıra daha öreceğim.
Buradaki ilk eksiltme sıramızda sayarsak 5 sıra, toplamda 5 sıra olmuş oluyor arkadaşlar. Eksiltmeden sonraki sıralarda 4 sıra. Tabi siz bilirsiniz ne kadar örmek istiyorsanız. Şöyle tutarsam 2,5 parmak kadar böyle. Evet, öreceğim. Sonra etek ucunu uzatmaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 2 zincir. Şöyle ipimi kesiyorum. Şöyle arkada şuraya batıyorum. İlmeğimi aldım. Burada bir zincir çekip şöyle arkaya saklıyorum. Fazlasını keselim. Evet. Lastik kısmını tamamladık. Diğer kolda aynı şekilde örersiniz arkadaşlar. Şimdi etek ucuna geçelim. Şöyle göstereyim. Trabzan kısmını tersinden yapacağız. Ay, trabzan diyorum hep ya, kusuruma bakmayın. Kutucuk sırasını tersinden yapacağız. Trabzan sırasında düz taraftan yapacağız. O yüzden ters tarafını aldım. Ters tarafından kutucuk yaparak başlayacağım. Şöyle bir zincir çektim. Bu köşeye sabitleyelim. Köşedeki ilk trabzana başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Pardon, 4 zincir çekiyoruz. Tığımızı doladık. Kutucuk sırasındayız. Bir trabzan atlıyoruz. İkinciye trabzan yapıyoruz. Baştan sayarsak da üçüncüye trabzan. Bu şekilde. Bir zincir, bir trabzan. Atlıyoruz, ikinciye trabzan. Evet, tersinden başladık. Kutucuk yapmaya. Bir trabzan atlıyoruz, ikinciye trabzan. Bir sıra kutucuk sırası, bir sıra trabzan sırası. Önden trabzan yapacağız. Tersinden de kutucuk sırası denk gelecek. Bu şekilde. Boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapın. Ya da benimle aynı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de tamamladıktan sonra lastik örgüye geçmeden size göstereceğim. Burada lastik örgü için eksiltme yapmayacağız. Evet, ben tamamlayıp döneceğim inşallah. Evet, gövdeyi 26 sıra örerek uzattım. Şimdi lastik örgüye geçeceğiz. 26 sıra, her sırayı saydım. Hem kutucuk sırasını hem trabzan sırasını sayarsak 26 sıra. Siz daha uzun da yapabilirsiniz. Daha kısa da, sizinkinin ne kadar olduysa lastik örgüye geçelim. Evet, son olarak trabzan sırasını yaptım. 26. sıram trabzan sırasıydı. Eksiltme yapmıyoruz. Kol ucunda yaptığımız eksiltmeyi burada yapmıyoruz. Direkt lastik örgüye geçiyoruz. 3 zincir çektim, tığıma doladım. Sıradaki trabzanın önden beline dolayarak trabzan yapıyorum. Sıradakini arkadan dolayarak trabzan. Bir önden dolayarak trabzan. Bir arkadan dolayarak trabzan. Evet, bilirsiniz bu şekilde 4 sıra lastik örgü örelim. Tamamladıktan sonra yan kısımların lastik örgüsüne geçeceğiz. Evet, lastik örgümüzün birinci sırasındayız. 4 sıra bu şekilde devam edelim. Bilirsiniz, bir sırada önden doladıklarımızı önden dolayacağız. Arkadan doladıklarımızı arkadan dolayarak öreceğiz. Tamamlayıp döneceğim. Evet, alt kısmın lastik örgüsünü tamamladım.
Trabzandan sonra 4 sıra lastik örgü ördüm. Şimdi yan tarafa başlayacağız. Şöyle burada 3 zincir çektim. İpimi hiç koparmadan devam ediyorum. Tığıma doladım. Burada şöyle çevirdim. Dönmüyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Evet, trabzanın içine batarak trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Trabzanı battığım yere trabzan. Zincirin içine trabzan. Trabzanın tepesine trabzan. Trabzanın içine batarak trabzan. Trabzanı battığım yere trabzan. Evet, bu şekilde ilerleyeceğim. Biraz öreyim. Evet, buraya kadar geldim. Gördüğünüz gibi burada zincir yuvam var. Zincir yuvasına bir trabzan. Trabzanın tepesine bir trabzan. Trabzanın içine batarak bir trabzan. Yan taraftan batıyoruz. Trabzanı battığım yere trabzan. Zincir yuvasına bir trabzan. Trabzanın tepesine trabzan. Trabzanın içine trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Evet, bir sıra böyle burayı devam edeceğiz. Trabzanlara gelince her birine bir trabzan yapacağız. Burada bilirsiniz, bu zincir çektiğimiz yere de trabzan yapacağız. Bilirsiniz zaten, anlarsınız artık. Her birine bir trabzan yaparak ense kısmında da dediğim gibi yine her birine bir trabzan yaparak devam ettik. Burada buraya batarak bir trabzan, zincirin ortasına batarak bir trabzan, böyle buraya bir, zincirin ortasına bir, buraya bir, o şekilde devam edersiniz. Burada da sonrasında trabzanların üzerine trabzan, diğer uç kısma kadar, yani lastik örgünün, buradaki lastik örgünün sonuna kadar her birine diyorum, trabzan yaparak devam edeceğiz. Buraya geleceğiz. Sonra dönüp lastik örgü yapacağız arkadaşlar. Lastik örgü yapacağız. 4 sıra lastik örgü yaptıktan sonra tamamlamış olacağız. Dediğim gibi trabzan yaparak buraya kadar gelip 3 zincir çekip dönüp lastik örgü yapacağız. Burada yaptığımız işlemin aynısı. Ense kısmı da lastik örgü olmuş olacak. Evet, şöyle ben de biraz dinleneyim arkadaşlar, öreyim. Sonrasını göstereceğim. Bitmiş halini göstereceğim inşallah. Anlatabildim. Kenar lastiklerini de yaptım. Gördüğünüz gibi ense kısmında bu şekilde oldu. Böyle bitti arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.